Merhaba. Bugünkü videomuzda Amerika Birleşik Devletleri nükleer gücünü kullanacak ve bütün Orta Doğu ülkeleriyle nükleer bir savaşa girecek. Senaryoya göre bakalım kim hayatta kalacak? İlk olarak Orta Doğu topraklarında nükleer füzelerin dolaştığı iddialarının dünya gündemine oturması üzerine Amerika Birleşik Devletleri güvenliğinin doğrudan tehdit altında olduğunu belirterek yüzlerce kıtalar arası nükleer balistik füzesini aynı anda aktifleştirdi. Orta Doğu'da ise çok farklı bir gelişme yaşandı. Yıllardır birbirleriyle siyasi anlaşmazlık yaşayan ülkeler ilk kez ortak bir tehdit karşısında aynı masada buluştu. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Yemen, Umman, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yani tüm Orta Doğu ülkeleri acil zirve düzenledi. Toplantı salonunda gerginlik ve endişe hissediliyordu. Türkiye temsilcisi ayağa kalktı. Bugün birbirimizle hesaplaşma günü değil. Eğer birlikte hareket etmezsek hiçbirimizin ülkesi ayakta kalmayacak, dedi. İran temsilcisi cevap verdi. Geçmişi bugün unutuyoruz. Önceliğimiz halklarımızın hayatta kalması. Ardından Suudi Arabistan temsilcisi söz aldı. Petrolümüzün, ordularımızın veya ekonomimizin hiçbir önemi kalmaz. Eğer nükleer savaş başlarsa kazanan olmayacak, dedi. Kısa süren sessizliğin ardından tarihi karar alındı. Orta Doğu İttifakı kuruldu. Bu ittifak kapsamında tüm hava savunma sistemleri tek merkezden yönetilecek, erken uyarı uyduları ortak kullanılacak, savaş uçakları ortak hava komutanlığına bağlanacak ve deniz filoları tek görev kuvveti olarak hareket edecekti. Ülkelerin yapacağı hamleler ortak kararla verilecekti. Dakikalar içinde binlerce asker sınırları korumak için gönderildi. Türkiye, Doğu ve Güney bölgelerindeki uzun menzilli hava savunma sistemlerini tam alarma geçirdi. İsrail ise sahip olduğu gelişmiş füze savunma ağını ortak kullanıma açtı. Suudi Arabistan ve Katar stratejik hava üslerini tüm ittifak uçaklarına açtı. Mısır, Süveyş kanalı çevresini tamamen askeri kontrolü altına aldı. İran ise yer altındaki füze üslerini aktif hale getirdi. Basra Körfezi'nde yüzlerce savaş gemisi toplanmaya başladı. Bu sırada ABD Stratejik Komutanlığında generallerden biri Orta Doğu ülkeleri beklediğimizden daha hızlı birleşti, dedi. ABD Başkanı ise birleşmeleri planlarımızı değiştirmez şeklinde cevap verdi. Derken masanın ortasında dev bir dijital harita açıldı. Haritada onlarca hedef işaretlenmişti. Bu hedefler arasında Ankara, Tahran, Bağdat, Şam, Riyad, Kahire ve Tel Aviv bulunuyordu. Her hedefin yanında geri sayım sayaçları görünmekteydi. ABD komutanı fırlatma emrini bekliyoruz, dedi. Tam o anda Orta Doğu İttifakı'ndaki radar sistemlerinden biri alarm vermeye başladı. Amerikan hava üslerinde olağanüstü hareketlilik tespit edildi. Silolar açılıyor şeklinde panik yapıldı. Türkiye'deki erken uyarı radarları ve İsrail'in uzay gözlem uyduları aynı veriyi doğrulamaktaydı. Orta Doğu İttifakı üyelerine aynı anda ortak mesaj gönderildi. ABD nükleer kuvvetleri tam fırlatma hazırlığında. Orta Doğu liderleri birbirlerine bakarken dünyadaki tüm haber kanalları aynı son dakika haberini geçiyordu. İnsanlık tarihinin en büyük nükleer krizi başladı. Bu arada ABD Stratejik Komutanlığı'nın yer altındaki komuta merkezinde kırmızı telefon çaldı. Başkanın kimlik doğrulama kodları sisteme girildi. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından ekranda tek bir cümle belirdi. Nükleer saldırı planı aktif. Hazırlık safhası tamamlandı. Komutanlar son kontrolleri yapmaya başladı. Kıtalar arası nükleer balistik füze kapakları tamamen açıldı. Atlantik Okyanusu'nda devreye gezen nükleer denizaltılar da şifreli mesajı aldı. Bir ABD generali konuştu. Orta Doğu savunma ağı birleşmiş durumda. Hedeflere ulaşmadan önce birçok engelle karşılaşacağız. Fakat ABD Başkanı plan değişmeyecek, dedi. Bu sırada Orta Doğu İttifakı komutanlığında hareketlilik zirveye ulaşmıştı. Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, İran ve Mısır ülkelerinin generalleri ortak harekat merkezinde aynı ekranlara bakmaktaydı. Türkiye temsilcisi konuştu. Artık tek bir ülke gibi hareket ediyoruz. Her radar verisi anında paylaşılacak. İsrail temsilcisi ekledi. Uzaydan gelen tüm erken uyarı verileri ortak sisteme aktarılıyor. İran ise eğer ilk nükleer saldırıyı durdurabilirsek ikinci dalga için zaman kazanacağız, dedi. Dakikalar içinde binlerce radar aynı anda gökyüzünü taramaya başladı. Türkiye'deki radar üsleri, İsrail'in gelişmiş füze takip sistemleri, Suudi Arabistan'ın Körfez radarları, Mısır'ın Akdeniz gözlem istasyonları hepsi tek bir dijital ağda birleşmişti. Bu arada Orta Doğu İttifakı'na ait bütün savaş gemilerinde yer alan yüzlerce radar da aynı anda aktif hale geldi. Gökyüzünde ise ortak hava devriyeleri başlamıştı. Türk savaş uçakları, İsrail savaş uçakları, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer ülkelerin uçakları hepsi birlik olmuş ve devriye uçuşu yapıyorlardı.
Fakat bu arada ABD komuta merkezinde geri sayım başladı. 60 saniye. Görev subayları son güvenlik anahtarlarını çevirdi. 45 saniye. Nükleer denizaltılardaki mürettebat son koordinatları kontrol etti. 30 saniye. Komuta merkezindeki dev ekranda Orta Doğu haritası görülüyor ve nükleer atılacak şehirler hedefleniyordu. Tam geri sayım devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Orta Doğu İttifakı komutanlığındaki siber güvenlik ekipleri ABD'nin iletişim trafiğinde olağanüstü bir veri yoğunluğu tespit etti. Türkiye'deki uzmanlardan biri bağırdı. Fırlatma kodlarının iletildiğini görüyoruz. İranlı komutan cevap verdi. Artık saniyeler kaldı. Ardından hemen emir verildi. Bütün savunma sistemleri tam kapasite hazır duruma getirildi. Sivil halk için acil durum sirenleri çalmaya başladı. Milyonlarca insan sığınaklara inmeye çalışırken televizyon yayınları kesildi. Son gelen haberlere göre Amerikan stratejik kuvvetlerinde eş zamanlı hareketlilik doğrulandı. Dünyanın kaderini belirleyecek dakikalar başladı denildi. ABD komuta merkezinde son geri sayım devam ediyordu. 10, 9, 8, komutan sessizce ekrana bakmaktaydı. 7, 6, 5, tam herkes fırlatma anını beklerken dev ekranlardan birinde kırmızı bir uyarı belirdi. Bilinmeyen bir siber müdahale tespit edildi. ABD görev subayı şaşkınlıkla bağırdı. Başkanım, nükleer fırlatma sistemleri komutlara cevap vermiyor. ABD başkanı ise sert bir şekilde emir verdi. Yedek sistemi devreye alın. Fırlatma durmayacak. Komuta merkezinde alarm sirenleri çalmaya başlarken Orta Doğu Ortak Savunma Komutanlığı da aynı anda ikinci bir uyarı aldı. ABD'nin nükleer silahlarının büyük kısmında hareket başladı. Bazı füzeler ateşlenmek üzere. Dünya nefesini tuttu. Tam o anda Atlantik Okyanusu üzerinden ilk nükleer füze ateşlendi. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü nükleer de peş peşe ateşlendi. Dakikalar içinde gökyüzüne doğru yükselen parlak izler Orta Doğu İttifakı'nın erken uyarı uyduları tarafından tespit edildi. ABD Stratejik Komutanlığında görevli subay yüksek sesle rapor verdi. İlk dalga fırlatıldı. Artık geri dönüş yok. Aynı anda Orta Doğu Komutanlığında kırmızı alarm zilleri çalmaya başladı. Türkiye temsilcisi bağırdı. Türkiye temsilcisi ortak savunma planını hemen uygulayın derken İsrail temsilcisi ise tüm erken uyarı verileri güncellendi. Suudi Arabistan temsilcisi Körfez bölgesindeki savunma unsurları hazır. Mısır temsilcisi de Akdeniz hattı takip altında. Dakikalar içinde ortak savunma ağı tam kapasite çalışmaya başladı. Orta Doğu'nun bütün şehirlerinde sirenler çalmaya başladı. Ankara'da insanlar metro istasyonlarına yöneldi. Bağdat'ta itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekledi. Orta Doğu ülkelerinin tamamındaki milyonlarca kişi televizyonlardan ve telefonlarına gelen acil uyarılardan gelişmeleri takip etmekteydi. Havaalanlarında uçuşlar durduruldu, limanlar kapatıldı. Bu arada ABD'nin nükleerleri Orta Doğu'ya ulaştı. İlk hedef Bağdat'ı vurarak radyasyonlu hale getirdi. İkinci hedef Tahran'ı vurdu ve cansızlaştı. Üçüncü hedef Riyad'ı vurdu. Dördüncü hedef Tel Aviv'e düştü. Ayrıca ABD yeni ikinci dalga nükleerleri de ateşledi. Ondan fazla nükleer kullanıldı. Fakat bu kez daha temkinli olan Orta Doğu ülkelerine ait hava savunma sistemleri ABD'nin 5 nükleerini henüz havadayken imha etti. Fakat diğerleri Şam, Kahire, Dubai, Kahramanmaraş ve Antalya'ya düştü ve buraları radyasyonlu hale getirdi. Bu arada ABD komutanlığını bütün dünya liderleri telefon ile aramaya başladı ve acilen diplomatik girişimlerin başlaması çağrısını yinelediler. Orta Doğu ülkeleri her şeye rağmen iletişime açık olduklarını belirtti. ABD dünyanın baskısına karşı yüz çevirmedi ve barış sağlamak için diplomatik görüşmeler başlattı. Buna göre nükleer bombalardan dolayı hasar gören ülkelere ABD'nin toplam 10 trilyon dolar ödemesi kararlaştırıldı ve savaş böylece sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.